Merhabalar herkese. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var, Elif Hanım. Elif Hanım'ın oğlu Belçika'da hâlihazırda lisans eğitimi alıyor. Bana da annelerden çok fazla soru geliyor. Ben de dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum ama deneyimi olan birini bulunca yakasına yapıştım. Sağ olsun kırmadı beni, kabul etti davetimi. Çok kısa sizden bahsedebilir miyiz? Sizi tanıyabilir miyiz Elif Hanımcığım? Tabii ki. Elif Gencer ben. 54 yaşındayım. Emekli endüstri mühendisiyim. 2 oğlum var. Biri 29 yaşında, biri 20 yaşında. Şu anda bahsedeceğimiz 20 yaşında olan ve Belçika'da KU Leuven Engineering Teknoloji'de okuyan çocuğum. Adını vermiyorum. Hoşlanmıyor gençler böyle şeylerden. Profesyonel veliyim. Türkiye'deki eğitim sistemi 9 yaş aralı çocuklarımda 40 kez değiştiği için artık kendime diğer mesleklerin yanında profesyonel veliyim de diyebilirim. Çok güzel. Bu sıfatınızı da ben şahsen çok sevdim. Sürekli annelik ekleniyor. Onun yanına işte dediğiniz gibi Evet. mühendislik ekleniyor, annelik ekleniyor, iş yerindeki ünvanlar ekleniyor. Yeni ünvanınızı sıfat güzel olmadı. Çok sevdim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Peki ilk çocuğunuz da yurt dışında okudu mu? İlk oğlum üniversiteyi Türkiye'de okudu. Hı hı. Yıldız Teknik Elektrik Mühendisliği mezunu o. Hı hı. Sonra çok uluslu şirketlerde çalıştı Hı ve hı. 2023'ün Nisan'ında da o da Avustralya Melbourne'a göç etti. Orada bir enerji şirketinde çalışıyor. Oturumunu aldı, orada yaşıyor. Yani Türkiye'deki gençlerin %90'ının hayali olanlardan birini gerçekleştirdi o. Gençlerimizin hepsinin gidiyor olması çok acı. Ama dünyanın her yerinde yaşayıp çalışabiliyorlar. Türkiye'de üniversite eğitimi alınca da bu donanıma sahip oldu oğlum. Peki, tam da bu noktada benim bir sorum vardı zaten. Bir sıralama Tabii. yapmıştık biliyorsunuz. 2'nci çocuğunuzda neden yurt dışında okumayı tercih etti? Yani çocuğunuz mu tercih etti, siz mi istediniz, yönlendirdiniz? Nasılsa bu çocuk da ilki gibi yurt dışına gider, biz şimdiden bunu mu tercih edelim dediniz? Ya öyle demedim çünkü ikisi de 2023'te gittiler. Yani abiyle aynı dönemde gitti. Biri iş hayatına atılıp gitmişti öbürü. Ama Tuğberk liseye başladığı günden itibaren zaten Almanca ve İngilizce eğitim veren bir okuldaydı. Hep yurt dışında okumak istiyordu. E, O isteyince biz de araştırmaya başladık. Ve maalesef işte 5 yıl hazırlıkla birlikte 5 yıl boyunca lisede yaşadıkları eğitim sistemi, ülkedeki üniversitelerin evrilişinden sonra artık 12. sınıfta onun da yurt dışına gitmesi gerektiğine karar verdik. Aslında aile olarak iki emekli bizi çok zorladı maddi olarak bu. Ama Türkiye'de de çok iyi bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanmasına rağmen aldığı kabullerin içinde bütçemize en uygun olan Belçika'ya yöneldik. Yani Belçika'yı seçme motivasyonunuz tamamen ekonomik oldu o zaman. Tamamen değil. Yani tercih yaptığımız okulların içinde dünya sıralamasında ilk 50'de olan 8 okuldan kabul aldı Tuğberk. Hı hı. 6'sı Kanada. Muhtemelen Kanada vatandaşları bu kadar kabul almıyordur. O çok Kanada istiyordu. Hı Ama hı. hem çok uzak, diğer çocuğumuz da Avustralya'dayken biz çok sıcak bakmıyorduk. Hem de eğitim çok pahalı orada. Hı hı. Aslında önceki senelerde Tuğberk'in kalifikasyonlarında bahsedeceğim birazdan girdiği sınavlarda. Hı hı. Puan alan çocuklar çok güzel burslar da aldılar. Hı Ama hı. pandemiden sonra dünyadaki global burslar düşünce Hı hı. Kanada'da işte %40 ile %60 arasında aldığı burslarla bile bizim barınmayı vesaireyi karşılayabilme şansımız yoktu. İrlanda kabulü, Belçika kabulü, Almanya kabulleri ve 6 tane Kanada kabulü olmasına rağmen hem üniversite iyi hem ırkçılığın en az olduğu Avrupa ülkelerinden biri diye düşündük Hı hı. Belçika'yı. Hı hı. O yüzden de Belçika'ya yöneldik. Peki daha önce hiç gelmiş miydi siz ya da ailece Belçika'ya gezme 2006'da niyetiyle? 2006'da Tuğberk küçüktü, o gelmemişti ama biz Hı hı. trenle bir Avrupa seyahati yapmıştık.
Hı İşte hı. Hamburg'dan kalkan bir 7 şehri gezen trenle Hı hı. Brüksel'i gezmiştik. Her yerini geçen seneye kadar gezememiştik. Ama 2006'da bir Brüksel'e gelmiştik ve çok ilginçtir, çok şaşıracaksınız. Ben Tuğberk'in 22 aylık falandı, göbeğini yanımda götürmüştüm yurt dışına ve Almanya'da hiçbir yerde gömebilecek fırsat bulamamıştım. Tam Berlin olimpiyatlarının ya da işte futbolla ilgili bir karşılaşmanın olduğu yer, her yerin kalabalık, çok polis olduğu ve ben Brüksel'e gömmüştüm oğlumun göbeğini. Yıllar sonra Belçika olunca dedik test. Ya bu durum beni korkuttu çünkü Umay'ın göbek bağını Dalır yedi. Bizim köpeğimiz yedi. Bu işin sonu nereye varacak? Toprakla buluşmadı yani. Afiyetle mideye gömdü. Ama bu hikaye de çok güzelmiş. İşte Evet, 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 evet. gerçekten çok çok güzelmiş. Peki üniversite kabulü için hani dediniz az önce 10 üniversiteden kabul aldı. Bu nasıl oluyor? Bu herkesin merak ettiği bir şey. Bu hazırlığa 12. sınıfta mı başladı oğlunuz? Evveliyatından mı? Nasıl sınavlara girdi? 11. sınıfta başladı. Hı hı, 10. sınıfta başlayan arkadaşları da var ama Tuğberk biraz rahat bir çocuktur. hı hı, 11. sınıfta AP dersleri aldı. Çünkü 12'de Türkiye'deki sınava da hazırlanacaktı, YKS'ye. hı hı, Ve hani bir B planı olarak gönderemezsek Türkiye'de de eğitim alabileceği bir yere girsin istiyorduk. Kendi de aynı şeyi düşünüyordu. hı hı, 11. sınıfta SAT sınavlarına ve AP sınavlarına hazırlandı. AP sınavlarından ikisi için ders aldı. hı hı, Çünkü disiplinleri Türkiye'deki eğitim sisteminden çok farklı. IB eğitimi alan çocuklar daha aşinalar ama normal test mantığıyla YKS'ye hazırlanan çocuklar için o biraz farklı bir sistem. IELTS ve SAT için almadı ama AP derslerinden işte 5 dersin ikisinden ders aldı diğerlerine ve 11. sınıfın Mayıs'ında AP sınavlarına, Haziran'ında IELTS ve SAT'ye girdi. hı Bu hı. skorlarıyla birlikte 12'nin başında daha YKS temposuna başlarken Eylül'de College Board üzerinden işte linklerini incelediği üniversitelere başvurusunu yaptı ve biz 12. sınıfın Şubat'ında Belçika'dan kabulü almıştık. Hı Arda arda hı. diğerleri de geldi. Yani 12. sınıfı burada okurken şartlı kabul mektubunu almıştık. Tek şart da lise diplomasıydı. Hı Okul notları, SAT, AP, IELTS notlarının hepsi resmi kabule geçmişti. Ülkede liseyi bitirmesi ve onaylı diplomanın işte çevirisinin gönderilmesi şartlı kabule bağlanmıştı. Şubat'tan itibaren onun rahatlığıyla çalıştı YKS'ye. Ya çok güzel. Peki hemen hemen hepimiz IELTS'i biliyoruz, dil sınavı. Diğer sınavları çok genel aktarabilir misiniz? SAT dil ve matematik sınavı. Hı hı, 800 puan, 1600 toplam puan üzerinden değerlendirilen, aslında önceden Amerika ve Kanada kabulleri için şu anda Avrupa'da bunu tercih ediyor bir sınav. Matematiğin hesap makinesi kullanılabilir ve kullanılamayan kısmı var. hı hı, Kullanılabilir kısmı Türkiye'deki 8. sınıf matematiğiyle yapılabilecek basit işlemler. hı hı, Ama daha zor kısmı da var ve aslında 1400 puanın altında kaldığınızda o sınava tekrar girmenizi öneriyorlar. hı Çünkü hı, birçok üniversite, hani ilk 50'deki, ilk 100'deki değil, daha düşük sıralamadaki okullar bile SAT'nin daha iyi bir skorda olmasını şey yapıyorlar. İngilizcenin IELTS'e benzerlik gösteren kısımları da var, göstermeyen kısımları da var. Ama kitap okuyan, İngilizce C1 seviyesine olan C1 seviyesinde olan çocukların yapabileceği bir sınav SAT. hı hı, AP, siz ilgi alanınız olan bölüme göre ders alıyorsunuz. Tuğberk'in tüm tercihleri Computer Science'tı. Başka hı hiçbir tercih yapmadı. Computer Science Türkiye'de ve yurt dışında okumak istediği tek dersti. hı, O hı bölümdü. O yüzden kalkülüs, matematik, BC, matematiğin zor kısmını aldı. hı, Daha kolay kısmıyla işte psikoloji vesaire gibi kısımlara da başvurabiliyorsunuz. Fiziğin mekanik ve ileri fizik kısmını aldı. 2 ders olarak aldı fiziği. Bilgisayar bilimi aldı.
Bir de, politika gibi, hani, sosyal olduğunu da kanıtlamak için uluslararası ilişkiler ve politika aldı. Onu kendi genel kültürüyle ve okuduğuyla geçti. Hı hı. Fiziğin ilk kısmında da bir problem yaşamadı. Bilgisayardan da ders almadı ki zaten kendisi kodlamaya vs.ye çok, yani, kendi donanımıyla girdi ve halletti. Matematik ve, ileri fizik için okul müfredatından farklı şeyler olduğu için ders almıştı. Hı İyi hı. ki de almış. Ülkemizde deprem oldu. Biz 12. sınavlardan türev ve integrali kaldırdık onun 12. sınıfı okuduğu sene. Hı Yani hı. türev ve integral bilmeyen ve yurt dışına giden çocukların ne yapacağını ben hayal bile edemiyorum da ben mühendisim. Türkiye'de bile mühendislik kazanan çocuklar lisede türev integral görmemişken Hı hı. çok zorlanacaklar. Nasıl 12. sınıf müfredatından bu kaldırılır? Hiç, ülkede birçok şeyi anlayamadığım gibi bunu da anlayamadım. İyi ki AP'ye girmiş, Hı iyi hı. ki ders almış ve bunları bilerek yurt dışına gitmiş. Evet, çok büyük şans olmuş şans değil tabii de daha doğrusu, güzel denk gelmiş dedi. Öngörülü davranılmış. Evet, evet. Sizin de desteğinizle tabii ki. Peki, siz dediniz ki SAT var, AP var, IELTS var. Sonra bir platforma girdi dediniz bunları. College Board. College Board diye bir, yani bu sınavlara girmek için de, yani öğrenciyseniz ve yurt dışı international öğrenci olmak istiyorsanız College Board'da bir kaydınız oluyor Hı ve hı. her şeyi oradan takip ediyorsunuz. Sınav sonucunu da oradan görüyorsunuz. Sınava gireceğiniz yeri de oradan seçiyorsunuz. Orada bir dosyanız oluşuyor. Yurt dışındaki üniversitelere göndereceğiniz zaman da küçük bir ücret ödüyorsunuz. Mesela IELTS belgenizi siz taratıp gönderemiyorsunuz. Hı hı. IELTS'e bir ücret ödüyorsunuz. $9 gibi galiba. Hı hı. Onlar gönderiyorlar. Aynı şekilde AP sınavları da Türkiye'de belli okullarda yabancı gözetmenler tarafından gözetilerek yapılıyor. Notunuz oraya giriliyor. Ben bu AP notunu aldım diye bir yere başvuru yapamıyorsunuz. Direkt o sistem üstünden gönderiyorsunuz. Hı hı. Başvurularınızı oradan takip ediyorsunuz. Peki bu platforma kayıt olmak da bir ücret gerektiriyor mu? Bir ücret. Hayır, Hı hı. gerektirmiyor. Sadece aslında çok güzel. Hepsinin bütün sonuçların bir arada toplandığı, evrak kürek işlerini de azaltan bir sistem Ve anladığım kadarıyla. güvenilir bir şey. Yani, okullar da oradan gönderilen sonuçlara, hani, bunu çocuk kendi mi düzenledi, bunda herhangi bir şey var mı diye bakmıyor. Hı hı. Çok güzel. Peki, sonrasında siz, artık kabul aldı, bunu belirlediniz, üniversiteyi, kendiniz, hani, Belçika olsun diye oturdunuz, karar verdiniz. Sonrasındaki evraksal işlemler de herkesi, Hı hı. birazcık yoruyor. Siz bunun için bir danışmanlık aldınız mı? Bu süreci nasıl yönettiniz? Ama şey Biz için, Türkiye'den Belçika'ya gelene kadarki ayağı. Anladım, anladım. Vize işlemleri için aldık. Hı Bir hı. danışmanlık aldık. Bir kurumla çalıştık. Çünkü Belçika zaten turistik vize açmıyor. Öğrenci vizesini de çok kısıtlı bir şekilde açıyor. Artı VFS'nin sayfasındaki evrakları hazırlamak da yetmiyor. Mesela onu hazırlayıp giden öğrenciler her şeyin 3 nüsha olması, sağlık raporunun Belçika Konsolosluğu'nun onayladığı kurum ve doktorlardan olması gibi sonradan çok eksik evrakla karşılaşıyorlardı. Ben bunu önceki senelerden Belçika'ya gitmiş veli gruplarından öğrenmiştim. Hı hı. Ve vizeniz geciktiği zaman okuldaki oryantasyona katılmanız gecikiyor. O geciktiği zaman kaydınız gecikiyor. Kaydınız geciktiği zaman her şey birbiriyle bağlantılı olduğu için Tuğberk'in vizesi için, D tipi öğrenci vizesi için bir kurumdan yardım aldık. Hı hı. VFS ofisine gidinceye kadar hazırlanan evraklarımızı o kontrol etti. Evet, tamam, bu dosyayla giderseniz hiçbir sorun olmaz dedi. Hı. Gerçekten de sorunsuz 5 haftanın sonunda biz vizemizi aldık ama 4. haftanın sonunda konsolosluğa mülakata çağrıldı Tuğberk. Hı hı. Önceden işte 15 çocukta bir kişi çağrılırmış. Hı hı. Bizim dönemimizde, yani 2023'te ve bu sene her çocukla mülakat yaptılar. Hı İşte hı. bu mülakatta niye Belçika'da okumak istiyor, niye ülkesinde okumuyor, sponsoru kim, nasıl yani ailenin Hı durumu hı. ne, nasıl karşılayacak, sonrasında orada mı kalmak istiyor gibi bir sürü soru var. 11 sayfalık İngilizce sorulara yanıt verip Hı o hı. mülakatın sonucunda vizesini aldı. Alamayanlar oldu.
A! Birkaç tane de olsa oldu, evet. Her şeyi sağladığı halde. Evet, o mülakattan sonra vize verilmeyen çocuklar oldu. Peki bununla ilgili bir şey, atıyorum, Brüksel ayağı genelde negatif sonuçlandı gibi bir genel bir özet var mı yoksa bir Yok, fikriniz yok? yok. Bir fikrim yok bu Hı konuda. hı. Hı hı. Anladım. Çok üzücü yalnız. Ben şu Evet, an evet. Yani o yani çocuklar, elbette. o aşamaya gelen çocuklar öbür kabulleriyle ilgili kayıt dönemini de kaçırmışlardı Evet, yani. evet, evet. Çok çok üzücü gerçekten. Şu an benim yaşadığım şu anki hayal kırıklığı çarpı milyonlarcadır herhâlde. Çok çok üzücü. Peki bütçe olarak siz, buraya yıllık ne kadar ayırmıştınız? Şöyle söyleyeyim, zaten bloke hesap diye bir hesap istiyorlar. Vizeye gitmeden önce sizin o bloke hesaba ödemenizin geçmiş, Hı hı. oradan da onay mektubunun gelmiş olması gerekiyor. 2023'te bu 950 çarpı 12 artı 100 de oradan aktarımlarla ilgili masraflar içindi. Bu sene 12.100 euroydu. Hı hı. Aylık çocuğa 12 ay boyunca 1000 euro her ay hesabına gelecek gibi. 100 euro da banka aktarımları vesaire için hani o kurumun aldığı bir ücret. Hı hı. 12.100 yaşam masrafları için bloke hesaba gönderiyorsunuz. İşte okullara göre değişiyor. Mesela engineering teknolojinin 7.040'tı geçen yılki ücreti. Non Avrupalı yani Avrupa Birliği üyesi olmayan Vatandaşı olma. Hı öğrenciler hı. için, evet. Hı hı. Bu sene 7.558 Hı hı. ama Business Engineering'in 3.000 Daha euro bölüme civarında. göre de Bölüme değişiyor. göre değişiyor. Hı hı. Yani Tuğberk'in, isim de vermeyecektim ama bunu kesersin. Oğlumun ekstra hani kendisinin işte teknolojik ihtiyaçları, Almanya'ya, Hollanda'ya arkadaşlarının yanına gitmesi gibi masrafları harici okul ve yaşam masrafları 20.000 euro gibi. Hı hı. Tabii az önce söylediğiniz sadece eğitim için ayrılan bütçe. Evet, Bir de eğitim konaklama için var. konaklama ve konaklamayla ilgili yurtlar işte 600 ile 750 arasında değişiyor. 200-300 euro da işte market alışverişi, oradaki etkinlikleri için. Yani şöyle söyleyeyim, 1000 euro ile geçinen çocuklar da var. 1300 euro ile geçinen her ay ailesinden para alan çocuklar da var. Bu Tabii, tabii. tamamen çocuğun harcama ve yaşam standardına bağlı bir şey. Hı hı. Yani eğitim masrafının dışında ortalama 600-650 euro konaklama, öğrenci yurdu. Bu süreci nasıl yönettiniz? Konaklama, yurt bulma süreçleri. Bu konuda çok mağduriyet yaşayanlar, bana bile yazanlar var. Yani yer bulamadık. Bunlar son dakikaya bırakanlar bence. Çünkü biz Şubat'ta kabulü aldık. Mayıs'ta okula biz kabul şeyini gönderdik. Yani sizinle şey yapacağız diye. Devam E, edeceğim. Nisan'da ama onlar demişlerdi ki hani kabul etmiyorsanız bile en azından şu yurtlara bakın. Hı hı. Yerinizi ayarlayın diye oğluma gelmişti mektup. İşte o yurtlara biz yazdık. Bir tanesi böyle 3 boyutlu şeyle izleyebiliyorsunuz odaları vesaireleri, detaylarını görebildiğiniz şeyler var. Biz 2 tanesine başvurduk. İçimize sinen bir tanesinden kabul geldi. Ona bir kapora yatırdık 340 euro gibi. Hı hı. Yani biz zaten vize için başvuracağınız zaman yurt kontratınızın da olması gerekiyor ya da kira kontratınızın hani kalacağınız yerle ilgili şeyin. Hı hı. Bunu Mayıs-Haziran'da yapanlar açıkta kalmadılar. Anladım. Ama son dakikaya nasıl olsa bir yerde kalırız, işte vizeye de başlayalım, şuraya başvuralım, orası olmazsa Belçika olsun deyip de kalanlar var ama bu işi çok yapan özel yurtlar da var. Bir şekilde hiçbiri açıkta kalmıyor. Anladım. Peki, ya, bir de anladığım kadarıyla yine üniversite zaten size destek oluyor bu konuda da. Evet, evet, Yani evet, evet. siz tek başınıza. Anlaşmalı yurtlarının listesini gönderiyor, misafirhanelerin listesini gönderiyor ve bunları hani oraya gitmeden Türkiye'den de yapabiliyorsun. Çok güzel. Peki buraya geldikten sonra oğlunuz, buradaki bürokratik işlemler nasıl ilerliyor? Mesela herkesin en çok, acı çektiği konular, işte, banka hesabı açmak, belediyeye gidip kimlik KYC başvurusu.
KBC biz bloke hesabı da KBC'ye gönderdiğimiz ve oradan oraya aktarımı daha kolay olacak. Çünkü yurt da KBC ile çalışıyordu. Şöyle bir baktık evraklara. Bloke hesapta KBC'de. Tuğberk'e dedik KBC'de hesap açtıralım. Ve Hı hı. KBC'nin işte Louvre şubesine online olarak Tuğberk Ağustos'ta şey yaptı. Başvurusunu yaptığında ülkeye gelmeden bir hafta önce yazarsanız size randevu veririz ve doldurduğunuz formla her şeyiniz hazır olur. Gelince kartınızı veririz demişlerdi. Gerçekten biz 1 Eylül'de yola çıktık. Gitmeden hemen önce randevusunu almıştı. 6 Eylül'e Tuğberk'e randevuyu verdiler ve gittiğinde banka kartını aldı çıktı. Süper. Diğer bankalarda oturum isteyenler varmış yani Hı hesap hı. açılması için. Ama okuldan da teyit alabildiği için çünkü okulun listesindeki onaylı bankalardan biriydi KBC'de. Hı hı. Okuldan da bu öğrenci evet kayıtlı öğrencimiz teyidini aldığı için online olarak şey veriyor. Çok güzel. Randevu Randevu veriyor. veriyor. Evet, evet, evet. Kurumsal firmayla anlaşmış gibi, üniversiteyle anlaştığı için dediğiniz gibi. Peki sağlık konusu, bu da çok önemli bir şey. Hani ben öğrenci statüsündeki bireyin nasıl sağlık sistemine dahil olduğunu bilmiyorum. Şöyle Onları söyleyeyim size. Yani bir vize alırken yaptırdığınız seyahat sağlık sigortası var zaten vize için gerekli ve normal yurt dışına çıkarken hiçbir işe yaramayan bir sigorta. evet, Şimdi evet. bunun için iki yöntem var. Türkiye ve Belçika'nın TRBE 111 diye bir uluslararası anlaşma belgesi var. Hı Siz hı, sigortalı çalışıyorsanız ya da sigortalı emekliyseniz gidip burada SGK'dan YÖK'ten aldığınız okulun denklik belgesini götürdüğünüzde çocuğunuza bu belgeyi alıyorsunuz ve bu belgeyle Belçika Türkiye hükümeti arasındaki sağlık sigortasından yararlanacak çocuk diye hı bunu hı, sunabiliyorsunuz oturuma. hı hı, Fakat mesela Leuven'da bir belediye 3 ayda bir bu belgenin yenilenmesini istiyor. Brüksel'deki belediye 6 ayda bu belgenin yenilenmesini istiyor. Sürekli siz alıyorsunuz, çocuğunuza gönderiyorsunuz vesaire. Bu bir karmaşa olduğu için çocuklar bunu tercih etmiyorlar işin hı açıkçası. hı, Z kuşağı ve 40 kere aynı şeyle uğraşmak istemiyor. Biz ilk oturumu alırken Tuğberk okuluna kaydını yaptırdı, banka hesabını açtırdı. Online olarak işte yurdunun bağlı bulunduğu belediyeden randevusunu aldı. Gidip evraklarını verirken bunu bir sefere mahsus sundu. Ve bundan hiç yararlanmadı. Tekrar tekrar da istemedi. Ee, bir tedavi görüyordu ve 2 ayda bir kan tahlilleri yaptırması gerekiyordu. Yani hı hı, orada da bir sigortaya ihtiyacı olacağı için okul yine yönlendirmiş özel sigortalara. CM sigorta diye bir sigortanın hem ücreti hem kapsamı uygun geldi. Bize de attı. Anne bu sigortayı olacağım ne dersiniz diye. hı hı, CM sigortayı yaptırdı ve sağlık hizmetlerinden şu anda yurduna en yakın sağlık kuruluşundan randevusunu rahat alıyor. Aldığı randevuyla tahlillerini yaptırıyor. Doktora ihtiyacı varsa gözüküyor. Tahlil sonuçlarını doktor ona telefonla ulaştırıyor. Bir sorun varsa yani çok iyi bir şekilde yararlandığı bir sigortası var. Türkiye'deki sigortalara ödenen paralarla euro olsa bile kıyas bile kabul etmeyecek bir tutarda. hı hı, Yani CM'den memnun. İkinci oturum için şimdi giderken zaten ülkedeki bir sağlık sigortası gerektiği için daha yaz tatilinde buradayken CM ona bir mail attı. İkinci oturumunuza başvururken şu numarayı şey yapın işte kimliğiniz bu vesaire diye. hı hı. Onunla başvuracak şekilde. 31 Ekim'e kadar oturumu var. 31 Ekim'den önce ikinci oturum için başvururken o sağlık sigortasını kullanacak. Hı Çocuklar öğreniyorlar ve oradaki bürokratik işleri hı. kendileri hallediyorlar işin açıkçası. Hı hı. Ben de CM'deyim. Demek ki yani evet aynı. Aynı. Ben nasıl burada çalışan, yaşayan bir insan nasıl gidip buranın sigortasına bağlı olabiliyorum? Bence öğrenci için biraz daha da ekonomiktir. Çünkü Evet. çalışan katkı payı ki benimki de az bu arada. Çok az yani. Yıllık 150 euro falan her şey dahil herhalde. 130 küsurda Hı Tuğberk'inki ve hı. gayet güzel bir kapsamı var. Çok sevindim. Çok çok güzel. O zaman bu soruda da hani mesela benim kafamda bazı kurumlar var çünkü ya da bireyler
Diyor ki işte öğrencilerin bütün işlemlerini biz hallediyoruz ama böyle bir kişiye hiç de gerek yok. Zaten Hiç gerek yok. üniversite her Evet. şeyi adım adım, siz bana bir sayfa atmıştınız Evet, hatta. evet, 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 O evet. sayfada adım adım her şeyi anlatıyor. Zaten muhtemelen çocuklar öğrenci işlerinden ya da hemen kısa sürede orada kampüste gördüğü kişilerden de illaki faydalanıyor. Hani okumanın dışında, web sitesinde görmenin dışında. Çok güzel. Yani çok organize geldi. Yani çocuklar da aslında her şeye hakimler ve onlara güvenirsek her şeyi yapabiliyorlar yani. Evet, evet. Peki bu okul yıllarının, gerçi bu çok sonraki bir konu ama bu da yine birçok anne babanın merakını cezbediyor. Sonrasında vatandaşlık kazanma süreçlerine bir etkisi var mı? Ya da nasıl Yani olacak? Yani şöyle bir şey, Belçika için benim bildiğim, Tuğberk'in de orada işte okulda sorduğunda şey yaptığı 5 yıl ülkede kalma, yani oturum hak sahibi olma süresine öğrencilikte dahil. Bazı ülkelerde yarı yarıya sayılıyor ama Belçika'da böyle değil. Hı 3 hı, dilden birini bildiğini kanıtlama, işte hı hı, B2 seviyesinde. hı hı, Yani sonuçta zaten hiçbiri 3 yıllık okulu 3 yılda bitiremeyecekler. hı hı, Belçika'nın kendi vatandaşları bile bitiremiyor çünkü ağır bir eğitim. hı hı, Ee, Ama 1,5 yılda çalışma şeyi var, şartı var tabii. Hani okulun 4-5 ne kadar olduysa yılı yeterli değil. Orada çalışıyor da olması gerekecek sonrasında. Okul yılları bu süreyi tamamlayacaktır diye düşünüyoruz. 3 senelik bir program. Kaç Evet. kredi alacak? Bir staj yapacak mı sonrasında? Evet, 60-60-60 180 krediyi tamamlaması ve staj yapması gerekiyor. Hı hı, Ama işte geçme sistemi, derslerin işlenişi Türkiye sistemiyle çok farklı olduğu için hani bunu 3 yılda becerebilen çocuk çok az. hı Ki hı, bizimkiler konfor alanlarından çıktıkları için çok bocalıyorlar. Haklılar. Hani ilk yıl bocalamalarına ben de hak veriyorum. Bizim bölümle ilgili öyle bir durum var. Artı bir yılda okulunda isterse hani herhangi bir sınava girmeden vesaire master'ı da yapabiliyor sonrasında. hı hı. Peki, Tuğberk onu mesela çalışırken yapmak istiyor. hı hı. Diyelim ki Tuğberk, ben de Söyledik artık adını, yapacak bir şey yok. ben de söyledim. Bu saniyeye kadar söylememiştim, ben de söyledim. Diyelim ki Oğlum 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 diye bahsetmek olmadı yani. Diyelim ki oğlunuz 3 senede, 4 senede bölümünü bitirdi. Sonrasında ona yasal olarak devlet bir iş bulma izni ne kadar veriyor, veriyor mu? Yani sen yasal olarak bir sene burada kalabilirsin, staj yapabilirsin, çalışabilirsin diyor mu? O bir senelik master hakkının dışında. Diyor diye biliyorum. Yani Hı bunu hı, daha tecrübe etmediğimiz için, hı henüz hı, mezun olup bunu yaşayan öğrenci velisi de tanımadığım için hı evet hı. diye biliyorum. Anladım. Daha erken, siz de haklısınız. Peki, siz de söylediniz. Genel anlamda da böyle anılıyor. Bu bölüm de zor ve deniliyormuş ki gün sonlarında asistanlarla soru çözmeye falan kalmak gerekiyor. Aksi halde bu bölüm bitmiyor. Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Yani bir sene Yani henüz. her dersin zaten soru çözüm ders saatleri de var. Hı Ee, hı, Yani işte bir de lecture dedikleri ders çözüm saatleri de var ve bunlar da asistanlar buluyor. İşte burada çocuğun günlük olarak her şeyi tekrar etmesi, neyinin eksik olduğunu bilmesi, onlarla ilgili soru sorması vesaire bekleniyor. hı Ki hı, normal yani. Üniversitede de böyle olması gerekir bunun. hı Ama hı. bizim çocuklarımız buna alışkın olmadıkları için sınav dönemine kadar bekleyip mağdur da olabiliyorlar. Hı hı. Evet, burada ben bunu lisede de çok duyuyorum. Lisede çocuğu olan arkadaşlarımdan. Günlük çalışma önemli. Evet, Yani ödev yapmak sınav geçmekten daha kıymetli. Sınavı evet. geçebilirsin ama günlük ödev yapmazsan, lise için bahsediyorum, üniversiteye geçiş aşamasında zorlanılabiliyor. Öğretmenler negatif yorumlar yapabiliyor. Demek ki aynı şey üniversite kültüründe de var. Burada da şey yok tabii, ödev yok ama proje ve laboratuvar çalışmaları var. Hı hı, Onlarla ilgili tam katılım ve başarılı sonuç bekliyorlar. hı hı, Her dersin işte Ocak sonu Şubat başı gibi dönemin sonunda tek sınav hakkı var.
Aynı şekilde Mayıs sonu, Haziran başı gibi tek sınav hakkı var ikinci dönem derslerinin. Yani bizdeki gibi vize ve final yok, Türkiye'deki gibi. Hı O hı. bir sınav haklarıyla geçemediğinizde Ağustos'ta üçüncü sınav döneminde size bir hak daha veriyor ve onunla belli krediyi tamamladıysanız Hı hı. üst sınıftan ders alma hakkını kazanıyorsunuz. Belli kredinin altında kaldıysanız size bölüm değişikliği öneriyorlar. Ee, Sınıf geçme yani az önce söylediniz ya, bir kredi sistemi var. O kredi sisteminde bir, iki, üç kere en son Ağustos'ta hakkı var çocuğun bir dersi vermek için. Sonra bakıyorlar 60 kredi var bir dönemde, bir yılda. Hı hı. Bu 60 kredinin bölüme göre mi yine değişiyor? E, Evet. Evet, bölüme göre değişiyor. Bizim bölümümüz için söyleyeyim. 60 kredinin 18 kredisini aldıysanız, 18 kredi ve üstünü, sizin o geçemediğiniz dersleri bir yıl daha alma hakkınız var. hı hı. Ama 18 kredinin altında kaldıysanız size Business Engineering ya da Business Administrative öneriyorlar. Hı hı. Yani sen burası seni yoruyor, zorluyor, gel bölümünü değiştirelim Evet, diyorlar. evet. Ve O buna başarısızlık olarak bakmıyorlar. hı Haklılar. hı. Yurt dışında işte Almanya'ya giden arkadaşları var, Hollanda'ya giden arkadaşları var. Yani bölüm değişikliği, Fransa'ya giden arkadaşları var. Hı hı. Çocuğun mesleğini seçmesi kendisine en uygun, hem donanımına hem isteklerine göre bir hak diye bakıyorlar. Öyle yönlendiriyorlar çocukları. Gerçekten de çok istediğim bir bölüm sana uygun olmayabilir. Hı hı. Tabii. O yüzden de siz bana telefonda da daha önce konuştuğumuzda şey demiştiniz. İlk sene hemen hemen hepsi aynı dersleri alıyor. Evet, evet. Sonra üzerine Evet, farklılaşıyor yani bölümüne evet, göre ders. bölüme göre dersler öyle. Yani engineering teknoloji demeleri de ondan. Yani temel mühendislik derslerini veriyorlar. Hangi bölümde çocuk ilerleyecekse, eğer mühendislikte devam edecekse Hı hı. verebildiği derslere göre belirleniyor. Anladım. Peki yurt hayatında nasıl zorluklar yaşadı oğlunuz? Nasıl zorluklar yaşadı, bir kere yemeğini kendi hazırladı, temizliğini kendi yaptı, çamaşırını kendi yıkadı gibi. Evet. Yani lise bitene kadar yapmadığı her şeyi çocuklar orada kendileri yapıyorlar. Ama bunun yurt dışına gelmekle bir ilgisi yok. Sonuçta başka bir şehirde de okusaydı yapacaktı bunları. Yani abi mesela İstanbul'da okudu Hı hı. ama şeyde kaldı, yurtta da kaldı, evde de kaldı. Her hafta sonu eve geldi, çamaşırı yıkandı, Aa, istediği yiyeceklerden aldı götürdü gibi. Abisinin konforuna sahip değildi yurt dışında olduğu için. Bir sürü yemek yapmayı öğrendi. Biz geçen sene onu yerleştirmek için, hani bize de değişiklik olsun, görelim, içimiz rahat etsin diye hı hı. 18 günlüğüne Belçika'ya geldik. Hı Oğlumuz hı. oryantasyondayken bol bol gezdik falan. Mesela demiştim airfry alayım sana istersen. Ha, gerek yok. İşte ortak mutfakta mikrodalga falan var demişti. Kasım'da baktım airfry almış, aynı şeyleri yemekten sıkıldığı için. Böyle değişiklikler oldu. Anladım. Peki okulda yemek çıkıyor mu ders saatlerinde? 6 tane şey var. Farklı farklı işte. Leuven zaten bir kampüs Hı hı. şehir, öğrenci kampüs şehri. Brüksel'de de Hı hı. anlaşmalı restoranlar da var. Yani okulun bir yemekhanesi olup kaydolup oradan yemiyorsunuz. Hı hı. Ama öğlen saatleri için fakat kahvaltısını ve akşam yemeğini yurtta yapmayı tercih ediyor. Çünkü hani mesela yurda döneceği saatte daha acıkmamış oluyor öğlen biraz geç yiyince. Biraz ders çalışınca şey yaptığı için. Dışarıdan söylese de Hı ev hı. yemeği sevdiği için kendine bir sürü şey yapmayı da öğrendi. Anladım. Süper. Çok Ve sevindim. çamaşırlarının renklerini ayırmayı bile öğrenmiş yani. Peki çok kalabalık mı? Bulunduğu odalar nasıl? İki kişilik. Ha, hayır hayır, tek kişilik, Hı hı. banyosu, tuvaleti içinde olan bir odası var. Hı hı. Kattaki 10 kişinin ortak mutfağı var. Gayet geniş bir mutfak. Hani hepsi birlikte de yemek yapıp yiyebilirler ama saatleri çakışmadığı için 2-3 kişi kullanıyor aynı anlarda. Orada buzdolapları falan var. Yani Türkiye'deki yurtlarla ve yaşam koşullarıyla kıyas kabul edilmeyecek yurt standartları var. Anladım. Peki buradaki Türk öğrencilerinin bir şeyi var mı? Bir ne bileyim ayda bir toplanıyorlar mı? Kampüste böyle bir kendi aralarında bir birlik, beraberlik var mı? Yani yapanlar var Hı hı. ama
Herkesle aynı şekilde arkadaş olanlar da var. Öyle bir Türk grubu yok oğlum, Hı işin hı. açıkçası. Cool Turks, Joe Turks diye bir sürü gruplar falan var. Onların etkinlikleri oluyor falan. Bazen ben Instagram'dan anne ya falan diyor. Hani bunlara gideceğimi mi düşünüyorsun falan diyor. Kendi etkinliklerini kendileri planlıyorlar çocuklar. Anladım. Belçikalı arkadaşı da var. Hintli arkadaşı da var. Yani ee, şimdiden dünya vatandaşı oluyorlar. Çok güzel. Peki toplu taşımaya ihtiyaç duyuyor mu? Bir bisikleti var mı? Bisiklet kullanıyor mu? Özellikle sanırım sizin kampüs için belki ihtiyaç yoktur ama şehir çok kompakt. Belki Evet, Brüksel evet. için. Yani bizim T grup diye bir kampüsteydi birinci sınıf dersleri ve yurduna yürüyerek 7-8 dakika olduğu için bisiklet ya da toplu taşıma ihtiyacı olmadı. Ama sene başında bir otobüs kartı aldı. Okul ödemesini öderken yıllık otobüs kartı, gerçekten çok komik bir rakam, 25 euroya bütün bir Bir yıl. yıllık otobüs kartı, bir yıllık veriyorlar. İşte bu sene de 30 euroya almış onu. Hı hı. Farklı kampüslere giderken arada otobüs kullanacak bu sene. O otobüs, işte trende indirimleri var. Hı hı. Trenle bir yerlere giderken uygulamadan öğrenci bileti alabiliyor falan. Yani toplu taşımayı tren ve otobüs olarak kullanıyor. Bisiklet almadı. Anladım. Bir ara almak istiyorum diyordu ama vazgeçti, almadı. Anladım. Sosyal olarak da bir zorluk yaşamadı. Yaşamadı. Yani kendini ben burada yalnızım tribine girmedi. Herkes onun gibi zaten yurtta günün Evet, sonunda. evet, evet. Yani çok böyle şimdi artık çocuklar Discord'dan Türkiye'deki arkadaşlarıyla da farklı ülkelerdeki arkadaşlarıyla da hep bir arada oldukları ve bu çocuklar pandemide bir sene evde kalıp sosyalliği de böyle yaşadıkları için Doğru. çok bocalamıyorlar işin açıkçası. Hı hı. Son soru Elif Hanım. Genel anlamda siz de dediniz, ta 11. sınıftan beri bu süreci takip ettiniz. Oğlunuzun arkadaşları farklı kampüsleri, farklı ülkeleri deneyimledi. Bazıları Türkiye'de kaldı. En genel hatlarıyla bu tercihinden dolayı mutlu mu? Siz ya da oğlunuz? Şöyle söyleyeyim, mutluyuz. Hı O da hı, mutlu. Yani ne kadar yurt dışında olsa da ülkesinin gündemini çok güzel takip ediyor çocuklar. hı hı, Başım derde girmeden cevap vermek için kelimelerimi seçeceğim. Ülkenin evrildiği halden çok mutsuzlar. hı hı, Burada üniversiteye giden arkadaşlarıyla da iletişim içindeler ve buradaki üniversitelerin de durumunu net görüyorlar. hı hı. O yüzden iyi ki bu olanağı bana sağladınız. Size maddi olarak çok külfet oluyorum ama iyi ki bu olanağı bana sağladınız diyor çocuklar. Peki çok net anlıyorum ben. Konuştuklarınız kadar sustuklarınızı da. Peki Türkiye'yi bir kenara bıraktığımızda hani Kanada kabul oldu, Almanya oldu, bir yer daha vardı Belçika dışında. İrlanda. İrlanda oldu. Bu konuda ne düşünüyor? Hani iyi ki Belçika. Almanya'ya gittim, biz çok istedik. Hı Çünkü hı, Almanya'da ücretsiz bir eğitim alacaktı ve işte Almancası da daha ilerleyecekti İngilizcesi kadar vesaire. Ama o Almancayı hiç sevmedi. hı hı, Lisede de sevmedi. Hazırlıktan sonra orada bir devlet okulunda misafir öğrenci olarak 28 gün kalmıştı. E, Yani Almanya'yı sevmedi Tuğberk. Almanya'ya gitmediği için mutsuz değil. Hala Kanada sayıklıyor. Diyorum ki master için para biriktirir, kendin öder, Kanada'ya da gidersin çocuğum diyorum. Diyebileceğim bir şey yok. benden bu Kanada kadar. olsa Kanada olsa ben onu Noel'de Türkiye'ye getirecek uçak bileti gönderemezdim. Paskalya için gönderemezdim. Yani benim şartlarımı çok aşıyordu. Tabii. İçinde kaldıysa abisi dünyanın öbür ucuna gitti, o da gider. Evet, doğru. Yani benim Haklısın. yapabileceğim bu. Bu konuda bu kadar rahatım. Çok haklısınız. Çok 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 teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Yani Ben teşekkür çok ederim vaktinizi aldım. emekleriniz için. Rica ederim, rica ederim. Bu Ne demek? yayını izleyecek olan öğrenciler de anne babalar da eminim ki çok 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 mutlu olacaklar. Çok kıymetli hepimiz için. Çocuklarımız çok mutlu, sağlıklı
ve başarılı olsunlar. Sıralama aynen böyle. İnşallah hepsi. Ağzınıza sağlık. Kendinize çok çok dikkat edin. Çok Görüşmek teşekkür üzere. ederim. Siz de şimdiden güzel bir doğum günü partisi diliyorum kızınıza. Sizin de doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Biz de onun heyecanındayız işte. Bizim de böyle basit heyecanlarımız Ne var şu güzel. an. Bu bugünlerin tadını çıkartın. Öyle çabuk büyüyorlar ve evden uçuyorlar ki. Yani 95 ve 2004 doğumlu 2 oğlum da şu anda yurt dışında. Zaten siz anlatırken kalp krizi atakları oldu yani burada. Sakin görünmeye çalışsam da tahmin edebiliyorum. Çok kolay gelsin Çok gerçekten. çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.